Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi zamanda geriye, elektriğin hala sihir gibi görüldüğü bir döneme götüreceğim. Peki ya size modern elektronik devrimini başlatan şeyin içi su dolu basit bir cam kavanoz olduğunu söylesem? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama bu, şimşeği bir şişeye hapsetmeyi başaran ve dünyayı sonsuza dek değiştiren Leyden şişesinin gerçek hikayesi. Hazırsanız, bu inanılmaz keşfin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Tarihin tozlu sayfalarında öyle icatlar vardır ki dünyayı sonsuza dek değiştirirler. Tekerlek, matbaa ve bir cam kavanoz. Evet, yanlış duymadınız. Bu basit cam şişe, bir zamanlar bilimin en büyük sırlarından birini, elektriğin gücünü hapsetmeyi başardı. Bu, şimşeği bir şişeye koymaya en çok yaklaştığımız andı. Bu, Leyden şişesinin inanılmaz hikayesi. 1745 yılına gidelim. Elektrik, bilim dünyası için adeta bir sihirbazlık gösterisiydi. Sürtünme yoluyla küçük kıvılcımlar yaratılabiliyor, objeler gizemli bir şekilde birbirini itip çekebiliyordu. Bilim insanları bu güce elektrik ateşi diyorlardı. Ama ortada dev bir sorun vardı. Bu ateş inanılmaz derecede geçiciydi. Üretildiği an, özellikle de hava biraz nemli ise, puf, göz açıp kapayıncaya kadar kayboluyordu. Elektriği biriktirmenin, depolamanın hiçbir yolu yoktu. O dönemin bilim insanları elektriği bir tür görünmez akışkan olarak hayal ediyordu. Ve tek bir hedefleri vardı. Bu akışkanı bir şekilde yakalayıp bir şişeye doldurmak. Bu basit, hatta biraz safça görünen arayış, farkında olmadan bir devrimin fitilini ateşleyecekti. Bilim tarihinde bazen tuhaf şeyler olur. Birbirinden yüzlerce kilometre uzakta, birbirlerinden tamamen habersiz iki insan, neredeyse aynı anda aynı inanılmaz keşfi yapabilir. Leyden şişesinin hikayesi de tam olarak böyle başladı. Tarih 11 Ekim 1745. Almanya'da bir din adamı olan Ewald Georg von Kleist, içi alkol dolu küçük bir ilaç şişesine elektrik yüklemeye çalışıyordu. Bir eliyle şişeyi tutarken, diğer eliyle şişenin mantarından çıkan çiviye dokunduğu an, hayatının şokunu yaşadı. Vücudunu şiddetli bir sarsıntı esiri almıştı. Kleist, elektriği bir anlığına da olsa hapsetmeyi başarmıştı. Heyecanla buluşunu anlatan mektuplar yazdı ama bir sorun vardı. Deneyin en önemli detayını, yani şişeyi elinde tutmasının neden bu kadar kritik olduğunu tam olarak anlatamamıştı. Mektuplarını alanlar onun deneyini tekrarlayamadı ve Kleist'in inanılmaz keşfi duyulmamış bir fısıltı olarak kaldı. Sadece birkaç ay sonra Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nde Profesör Peter van Moskenbroek ve öğrencisi Kleist'in deneyinden habersiz aynı deneyi tekrarlıyordu. Ve onlar da aynı şiddetli şoku yaşadı. Moskenbroek o kadar korkmuştu ki Paris'teki bir meslektaşına yazdığı mektupta yaşadığı deneyimi tüm Fransa Krallığı için bile bir daha asla tekrarlamayacağını söyledi. İşte bu dramatik mektup her şeyi değiştirdi. Mektup, bilimi halka anlatmayı seven Abbe Nollet adında bir rahibin eline geçti. Nollet, deneyi herkesin önünde başarıyla tekrarladı ve bu gizemli cihaza keşfedildiği üniversitenin adını verdi. Leyden şişesi. Böylece tarih ilk bulanı değil, onu dünyaya en iyi anlatanı ödüllendirdi. Peki bu basit kavanoz elektriği nasıl depoluyordu? Aslında Leyden şişesi tarihin ilk kapasitörüdür. İki iletken yüzey, yani içteki ve dıştaki metal folyolar bir yalıtkanla, yani camın kendisiyle ayrılmıştır. Bir elektrik kaynağına bağlandığında içteki folyoda pozitif yük birikirken dıştaki folyoda negatif yük birikir. Aradaki cam bu iki zıt yükün birbirine kavuşmasını engeller. Ta ki aralarında bir köprü kurulana kadar. O an depolanan tüm enerji aniden serbest kalır ve ortaya göz açılı bir kıvılcım çıkar. Ama en büyük gizem bu değildi. Herkes elektriğin suyun veya metalin içinde depolandığını sanıyordu. Ta ki sahneye bir dahi çıkana kadar. Evet, Amerika'nın kurucu babalarından Benjamin Franklin. Franklin, Leyden şişesine adeta takıntılı hale gelmişti. Yaptığı dahiyane bir deneyle herkesi şaşırtan gerçeği ortaya çıkardı. Franklin, şarj edilmiş bir Leyden şişesini parçalarına ayırdı. Metal kısımların tek başına güçsüz olduğunu gördü.
Ama parçaları tekrar birleştirdiğinde şişe hala şok veriyordu. Böylece kanıtladı ki elektriksel güç iletkenlerin içinde değil, yalıtkan olan camın kendisinde saklıydı. Bu o zaman için akıl almaz bir keşifti. Franklin bu şişeyi kullanarak en ünlü deneyini yaptı. Fırtınalı bir havada uçurduğu uçurtmayla gökyüzündeki elektriği yakaladı ve onu bir Leyden şişesine doldurdu. Böylece şimşeğin de aslında dev bir elektrik kıvılcımı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Hatta birden fazla şişeyi birbirine bağlayarak gücü artırdı ve bu düzeneye tarihte ilk kez batarya adını verdi. Leyden şişesinin icadıyla birlikte Avrupa'yı tam bir elektrik çılgınlığı sardı. Gezgin şovmenler karartılmış salonlarda halka açık gösteriler düzenliyordu. Abbé Nollet, Kral 15. Louis'nin önünde el ele tutuşmuş 180 muhafızı bir Leyden şişesiyle aynı anda şok ederek zıplattı. Elektrikli öpücük gibi oyunlarda elektrikle yüklenmiş bir kadını öpmeye çalışan cesur beyler dudaklarından önce bir kıvılcımla tanışıyordu. Bu gösteriler bilimi laboratuvardan çıkarıp halkın arasına indirdi. Elektrik artık korkutucu olduğu kadar eğlenceli deydi. Leyden şişesi bugün bize antika bir oyuncak gibi görünebilir. Ama yanılmayın. O basit cam kavanoz modern dünyamızı ayakta tutan teknolojinin temel taşıdır. O tarihin ilk kapasitörüdür. Ve bugün kullandığımız her elektronik cihazın içinde Leyden şişesinin milyonlar, hatta milyarlarca torunu yaşıyor. Telefonunuzdan bilgisayarınıza, arabanızdan televizyonunuza kadar her şey enerjiyi anlık olarak depolayıp serbest bırakan bu minik bileşenler sayesinde çalışıyor. Yani bir dahaki sefere akıllı telefonunuzu elinize aldığınızda unutmayın. Elinizde tuttuğunuz o ileri teknoloji, hikayesine 250 yıl önce şimşeği bir şişeye hapsetmeye çalışan meraklı bilim insanlarının yaptığı bu basit cam kavanozla başladı. Ve işte Leyden şişesinin şok edici hikayesi bu şekilde. Basit bir cam kavanozdan cebimizdeki akıllı telefonlara uzanan inanılmaz bir yolculuk. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bilimin bu gibi gizemli ve büyüleyici hikayelerini seviyorsanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi konuyu incelememi istediğinizi de yazabilirsiniz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.